Zion'da Riverside dediler. River Inn olduk. Gidelim hadi o zaman. Hadi. Sherlock'cum, Karaman da sana yer mi kalmadı çocuğu? Niye öyle kafan dolapta yastığına yayılıyorsun? Üstelik de çok kızgın bakıyorsun. Ama seninle beraber çıktık dolaştık sabahleyin. Canım mı sıkıldı? Uykun mu geldi? Tutayım. Oho. Kendinden geçmiş, hiç tuta falan bakmıyor. National Park'tayız. Ya da Türkçesi Zion Ulusal Parkı'ndayız. Çok değişik bir yapısı var buranın. Gene kırmızı kayalara geri döndük ama kaya yapıları enteresan. Böyle bir hamuru, bir kova hamuru aşağı doğru şöyle boşaltıp sonra geri dönüp biraz da bu tarafa boşaltıp sonra biraz da bu tarafa geri boşaltmışsınız gibi duruyor. Parkın içinde 2 tane tünel var. İlk tünel ücretsiz. Geçtik orayı. Şimdi ikinci tünel için ücretli. Ama onun ücretini zaten kapıdan girişte almıştık. 15 dolar veriyorsunuz. Şimdi sıra bekliyoruz. Çünkü tünelden sadece bir seferde bir yönde araba geçebiliyor. Ve sadece sabahleyin saat 8 ile akşam saat 4 arasında geçiş yapılabiliyormuş buradan. Şimdi karşıdan gelenleri bekliyoruz. Onlar bittikten sonra biz geçeceğiz. Tabii sığabilirsek. O yüzden Haluk biraz endişeli, yüzü biraz endişeli bakıyor. Bak bakayım. Sığarız değil mi? Uzun tünelden geçtikten sonraki ilk manzaramız. Burası kanyonun batı tarafı. Şu bölge, bulunduğumuz bölge 1920'lere kadar kanyonun sonu olarak ifade ediliyormuş. 1920'lerde buradan arka tarafa yani Bryce'a veya Grand Canyon'un North Rim'ine burayı bağlamak amacıyla buraya bir tünel açmaya karar vermişler 1 millik. Ve ilk önce 4 tane küçük pencere yapmışlar. Pencereleri birazdan gösterecek Haluk size. Sonra o pencerelerden içeriye girip enlemesine tüneli açmışlar. Önce bir pilot tünel açmışlar küçük. Yani ancak böyle şöyle falan oturulabilecek gibi bir tünel. Ve bu tüneli açarlarken günde maksimum ilerleyebildikleri nokta 10 metre kadarmış. Daha sonra yavaş yavaş büyütmüşler. 1937'de tamamen normal boyuna ulaşmış ve duvarlarını betonlayıp yerine asfalt dökmüşler. Ama diyorlar ki artık şimdi burası bir dead end haline gelmeye başladı. Yani ölü nokta haline gelmeye başladı. Çünkü artık büyük tur otobüsleri ve bizimki gibi büyük karavanlar da buradan geçmek istiyorlar. Geçebiliyorlar ama yan yana 2 araba olarak geçemiyorlar. O yüzden büyük arabalar geldiği zaman yolu kesiyorlar. Önce onlara geçiş veriyorlar. Onlar ve peşindekilere. Arkasından diğer taraftan gelenlere. Yani biz demin geldiğimizde bir anda yolu durdurdular. Gidenler gitti ve biz bekledik. Karşı taraftan gelen yol boşaldı. Ondan sonra biz de peşimizdeki kuyruk geldik. Onun gibi.
İşte burası o pencerenin olduğu nokta. Buranın iç tarafından şu anda arabalar geçiyorlar. Bunlar hem hava hem ışık almak için hem de o zamanlar işçilerin taşları falan dışarıya çıkartabilmeleri için yapılmış 4 tane açık alan noktası. Pencerelerden bir tanesi burada. İkincisi de burada. Diğer ikisi görünmüyor. Belki daha ileride görebiliriz. Onlar şuralarda bir yerde olmalılar. Ve şurada da bir tane arç var. Ya da ileride büyüyünce arç olacak. Şimdilik başlamış. National Park'ın son noktasındayız şu anda. Neydi buranın adı? Temple of Savannah. Burada çok uzun trail'lar var. Yani yürüyüş yolları var. İnsanlar buraya yürüyüş yapmaya geliyorlar. Bazıları işte 10 kilometre, 20 kilometre. Hatta dün North Rim'de 48 mil yürüyen vardı. Güneyden kuzeye, kuzeyden güneye yürüyenler var. Ve bunu sadece düz yürüyüş alanı olarak düşünmeyin. Kayalar, yollar, tırmanmalar her şey içinde ve 500 metre kadar da yukarıya tırmanma var. Burada da var aynı şeyler. Biz daha basit yolları seçiyoruz. Şu anda Riverside Walk denen bir yerdeyiz. 3,5 kilometrelik bir yol. Orada yürüyeceğiz. Bu arada arkamızda da Sivavana ya da işte öyle bir şey temple'ı görüyorsunuz. Burada kayaların hepsi dimdik ve kanyonun en son noktasındayız şu anda. Yani geldik ve duvara dayandık. İşte şurada bir nehir akıyor. Ve burası dümdüz bir yukarıya kadar kaya. Yolun sonu. Az evvel geride yukarıya kaya tırmanışı yapanları da görmüştük. Zion'da Riverside dediler. River Inn olduk. Bayağı suyun içinden böyle gidiyoruz işte. Ayakkabılarla falan böyle girdik suyun içine. Gidiyoruz. Şöyle bir yoldan geldik. O taraf biraz daha derin mi? Onun boyu mu kısa? Yarı beline kadar girmiş biri orada. O taraf biraz daha derin. Gene de oradan gelmeyi tercih etmişler. Uzun bir yol geldik buraya nehrin içinden.
Ne nehri olduğunu da bilmiyoruz. Adını öğrenemedik daha henüz. Ama Zion National Park'ın içindeyiz şu anda. Biz bu yol 1 mil falandır diye girdik, yürüdük. Ve sonra yolun ortasında birilerine sorduk daha ne kadar kaldı ki diye. Toplam 11 milmiş. İstediğiniz kadar gidip istediğiniz yerden dönebilirsiniz dediler. Şu anda dönmeye karar verdik. Hatta Haluk karşıda, ben bir tur daha geçeyim karşıya, buraya da çekeyim dedim sadece. İşte bizim son çektiğimiz son köşe burası. Artık karşıda bir duvar var. Oradan nehir gene o tarafa doğru akıyor. Haluk da orada karşıda benim fotoğrafımı çekiyor. Geri dönmeden önce söylemek istediğim bir şey var mı? Umarım buraya geldiğimiz kadar kuru döneriz. Kuru. Buraya geldiğimiz kadar kuru. Evet, suyun içine düşmeden. Çünkü çantanın içinde fotoğraf makinesi ve 3 tane telefon var ve bir GoPro var. Ve GoPro'nun kapağı kayıp, dolayısıyla içeriye su alıyor. Umarım sağlam gider. Sina baba. Sina. Sina baba. Sina baba. Tamam, teşekkür ederiz. Saati gelmiş Sherlock'un gene. Gidip babaya kafayı uzattım, sev beni diye. Bu arada ayakkabılar ve Haluk'un ayakları camın önünde kuruyorlar. Ne istiyorsun? Çok mu sıcakladın sen? Dışarı mı gidelim? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Ne yapacağız ki dışarıda? Öyle gezeceğiz yani, boş boş. Gidelim hadi o zaman. Hadi. Hadi kalk çabuk. Günaydın herkese. Günaydın. Bugünkü durağımız St. George. Las Vegas'a çok az kaldı. Burası Mormonların Utah'taki en batıdaki kalesi diyebiliriz. Öyle bir yer. Brigham Young'un Kışlık evi buradaymış. kışlık evi buradaymış. Ya Brigham Young kimdi? Joseph Smith'ten sonraki peygamberleri. Onun artritleri varmış. Artritleri olduğu için kış aylarını burada geçiriyormuş. Burası daha kuru ve sıcak olduğu için. Onun bir kışlık evi varmış. Oraya gideceğiz. Burada bir yine temple'ları, yani Ne diyormuş? Bacaklarım ağrıyor diyormuş. bacaklarım ağrıyor, ben gideceğim diyormuş. Bacaklarım var. Onun için buraya geliyormuş. Bir tapınakları varmış, yani temple'a gideceğiz.
Ondan sonra bakacağız bakalım daha diğer yerlerde neler varmış. St. George nasıl bir yermiş. Hadi şimdi gezelim. Arabamızı burada bir parkın yanına park ettik. Sherlock'umuzu da burada nöbetçi olarak bıraktık. Tamam, şimdi yola çıkıyoruz.